Şu gördüğünüz sarı çiçekler var ya, onlar İngiltere'de artık baharın geldiğini gösteriyor. Geçen sene böyle nereye gidersek gidelim bütün evlerin önünde, parklarda, her yerde bu nergis çiçekleri vardı. Sarı sarı çok güzel gözüküyor. Şimdi de yavaştan açmış bu havayla beraber gerçekten baharın geldiğini hissettiriyor. Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün bu vlogda yine klasik Ramazan ayında olduğumuz için iftar, sahur, o tarz şeyleri gösterecektim yemek yapmak için. Ama öncesinde almam gereken şeyler olduğu için ve ayrıca kargo vermem gerektiği için markete geldim. Hazır buradan giriş yapmışken size böyle biraz marketin içerisinde göstereyim ne varmış ne yokmuş diye. Bu şekilde bir giriş yapalım madem dedim. Ve o zaman hadi başlayalım. İyi seyirler arkadaşlar. Email there, lovely. Okay. This one. Thank you. And then you just put your first name in there, darling. Okay. Back up to kiosk, please. Yeah. Yeah, all done. Thank you. İki önceki videomuzda Safa en sevdiğim 3 şeyden bir tanesi olan bu çiçekleri bilememişti. Ama benim canım arkadaşlarım, YouTube arkadaşlarım demişti ki markete gider gitmez ilk baktığı şey çiçek. Ve evet yine çiçek bakıyorum. Ne kadar hoşlar ya. Allah'ım. Bayılıyorum. Şöyle bir kombinasyon olabilir aslında. Çok hoş olur. Kırmızı ve beyaz. Nergis çiçekleri böyle de satılıyor. Normal soğanından da satılıyor ama sanırım soğanını çok daha önceden alıp kış aylarında toprağa ekmeniz gerekiyor. Ama şu şekilde böyle bir demeti 1 poundmuş. Şimdi şu şekilde bu tarafta et reyonu var. Ben buraya bakmadan direkt geçiyorum. Burada meyve var ve buradan hurma bakacaktım. Ama geçen hatta sürekli karşıma çıkan bir şey var. Burada Filistin yazmasına rağmen İsrail olabiliyormuş diye. O yüzden emin değilim ama 5 pound iyi aslında. Daha sonra biz buranın muzlarını çok beğeniyoruz. Güzel kokuyor ve çok güzel de tadıyor gerçekten. Eğer İngiltere'de muz almak istiyorsanız Coop'unkini tavsiye ederim. Şu alttakiler 1.25, bu üsttekiler 1.75. Burada da tekli olarak gösteriyor. Bunlar meal deal'ın içerisindeymiş. Yani üçlü paket alabiliyorsunuz. Ana yemek, böyle bir atıştırmalık ya da abur cubur ne isterseniz bir de bir içecek. Bu da onun içerisindeymiş ve bu sadece bir tanesi 0.30'muş arkadaşlar. Evet, patlıcanı gördüm, buldum. 2 tane kalmış. Aslında bize 1, 2. Bunun bir tanesi 1.05'miş arkadaşlar. Daha sonra burada çilekler var ama genelde çok lezzetli olmuyor. Bunlarda da böyle birkaç tane meyveyi birleştirirseniz, mesela diyelim şuradaki erik çok lezzetli bu arada gözüküyor. Canım istedi. Oruçluyken markete gelmek işkence gibi. Bu ve şu ikisini birleştirirseniz de 4 pound'a alabiliyorsunuz. Normalde bir tanesinin fiyatı 2.85, diğeri de 3 pound'muş arkadaşlar. Paskalya yanaştığı için böyle artık onların ürünleri çıkmaya başladı bile. Aslında şöyle oluyor. Cadılar Bayramı, Yılbaşı ve Paskalya böyle sürekli arda arda geliyor. Reyonlar hep o şekilde oluyor. Ben Reese's'i Amerika'da çok yerdim, çok severdim. Ama Amerika'daki kadar çeşidi İngiltere'de görmüyorum. Olanlar da çok pahalı oluyor. Mesela bu 1.79'muş. Marketin içerisinde ilaç da satılıyor. Mesela Türkiye'de de olan ne var diye bakıyorum. Reniler var sanırım mide için. Bu mesela şöyle bir tanesi 7 poundmuş. Gaviscon Türkiye'de çok fazla görüyoruz. Böyle bir tanesi 12.65. Eğer olur da İngiltere'ye gelirseniz benim şu en sevdiğim
en sevdiğim cips. Hayatımdan çıkaramayacağım cipslerin arasında. Baharat seviyorsanız eğer böyle kesin tavsiye ederim. Ya böyle hafif acımsı bir tadı da var ama çok acı değil. Güzel, çok lezzetli bir tadı var. Hello. Card please. Thank you. No, it's okay. Have a good day. Burada marketlerde en beğendiğim uygulamalardan bir tanesi. Aslında bizim de vardı sanırım. Askıda ekmek projeleri falan vardı böyle fırınlarda. Bu şekilde de food bankler var. Buraya mesela ben bir tane patlıcan aldım. Bir tanesini buraya bırakıyorum. İhtiyacı olan gelip alıyor. Bu şekilde yardımlaşmak da hoş. Çıkalım bakalım. Bugün aslında geçen sene de videomda yaptığım ancak çok başarılı olamadığım Ramazanlarımızın vazgeçilmez olan ve burada da kolaylıkla bulamadığımız Ramazan pidesini inşallah evde kendim yapacağım. Ama bu kez şöyle bir şey yaptım. Herhangi bir yemek sitesinden değil, ChatGPT'ye Türkiye'dekilerine en yakın püf noktalarıyla beraber yapabileceğim bir hamur tarifi çıkar dedim ve ona göre yapacağım. Bakalım inşallah bu kez daha güzel olmasını umut ediyorum. O zaman başlayalım çünkü mayalanması için de birkaç saat beklemesi lazım. Unumuzu koymakla başlıyoruz. 2 su bardağı un koyuyoruz. Bu 1. Bu da 2. Bunun yarı paketini kullanacağım. Bu kadar yeterli sanırım. 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz demişti. Ben ikisini karıştırdım ama ilk şekeri koy diyor aslında. Ama ben karıştırdığım için koymak zorundayım şu an. Bu arada eğer bu tarifin haricinde tutan böyle güzel dediğiniz bir tarif varsa yorumlara yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Çünkü Ramazan pidesi yemeyeli tam olarak bu sene 2. yıl oldu. Şimdi sırada sıcak, daha doğrusu ılık suyumuz var. Yani parmağımı içine soktuğum zaman parmağım böyle ne soğukluk hissedecek ne de sıcak olacak. Bunu püf nokta olarak yavaş yavaş koymamı söylüyor. Elimi içine sokmam gerekecek. Hamur yoğurmayı bu aşamada gerçekten hiç sevmiyorum. Dün bir tane makine sipariş verdik. Bundan sonraki zamanlarda daha kolaylıkla bu hamur işlerini halledebileceğim için çok mutluyum. Bu arada Türkçe bilmeyen ama izleyen takipçilerime çokça selamlar. Eğer bunu ilk defa görüyorsanız bu bizim böyle geleneksel olarak neredeyse her akşam herkesin evinde olan özel yani Ramazan'ı anımsatan ekmek diyebilirim size. Biz buna Ramazan pidesi diyoruz. Bu şekilde böyle Türkiye'ye geldiğiniz zaman Ramazan ayında kesinlikle tadına bakmanızı tavsiye ederim. Toplanmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Katı bir hamur yapmamamız lazım. Ve şimdi bu aşamada zeytinyağı koyacağım içine. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. İyi ki daha fazla un koymamışım. Yani elime yapışıyor gibi şöyle bakınca. Ama aslında çok da yapışmayan bir hamur oldu. 8 ve 10 dakika arasında tezgahta güzelce yoğurmam gerektiğini söylüyor. O yüzden şuraları şöyle bir kaldırmam lazım. Haydi bismillah. Hamurumuz hazır. Şimdi mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık bir 3 saatimiz falan var. 2,5-3 saatimiz var. Aslında hava güzel. Bugün evde daha sıcak diğer günlere göre. Ama ChatGPT'nin söylediği şöyle bir şey var. Fırını 1-2 dakika ısıtıp içerisine koymam gerektiğini söyledi. Yani çok sıcak olmayacak. Evden daha sıcak olması gerektiğini söyledi. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. İlk defa yapıyorum. Bakalım inşallah olur.
Bir de şey çıkartır mısın? Şu üstte de. O zaman ondan da koyarız. Az kaldı yani çok fazla. Şeyde. Bir de kıyıyoruz. Ne? Küncü. Küncü mü? Küncü. Nerede? O zaman küncü de diye istiyorum. Susama. Hiç duymadım. Çok dök ama ondan. Ondan daha az. Oo. Az da dök. Birazcık daha bence az oldu çünkü. Ne oldu? Ne zaman bitireceğim? İyi değil mi? Şey alayım mı? Yoruldum. Allah'tan bulaşıkları Safa kaldırdı. Tezgahta birkaç bir şey var. Onları da kaldırınca çok şükür ortalıkta bir dağınıklık kalmıyor. Çünkü iftardan sonra insan böyle bir halsizlik çöküyor. Böyle bir mayışıklık oluyor ya. Biz birkaç gündür şey yapıyoruz. Aslında yemekler yetişmediği için bu şekilde yapmıştık. İftarı böyle masa başında bekleyip sadece bir hurma, bir de suyumuzu içip namazımızı kılıyoruz. Ve insan gerçekten o an sanki bütün gün yemek yemiş de hiç aç değilmiş gibi hissediyor. Şimdi yine o şekilde yapacağız ama bir nedeni yine ekmek, yani pide yetişmedi. O yüzden onu birazcık bekleyeceğiz. Bir 10 dakikası falan var sanırım. Şimdiden hepimize afiyet olsun. İnşallah tuttuğumuz oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olur ve bu videoyu böyle izleyip kalbinden herhangi bir şey geçen biri varsa dualarının en güzel şekilde kabul olması duasıyla, dileğiyle. O zaman tekrardan afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne söyleyeceğim muhtemelen yedikten sonra. Çok mu güzel? Çok güzel ya. Oo, yumuşacık bak. Evet, bayağı yumuşamış gerçekten. Çok sıcak ama. Aa, çok iyi. Dumana bak. Aynı koktu. Gerçekten aynı kokuyor. Oh. Bak, bu akşamki ay gibi oldu. İşte şimdi Ramazan geldi. Arkadaşlar, bu benim 3 yıllık Kur'an-ı Kerim'im ve gerçekten bu Kur'an'ı çok 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 seviyorum. Ben bu Kur'an-ı Kerim'i birçok Kur'an-ı Kerim'in arasından böyle karşılaştırarak seçmiştim ve gerçekten iyi ki bunu almışım. Öncelikle nedeni şu: ben hala böyle çok hızlı Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum Arapça harfinden. O yüzden şuna dikkat ettim. Hem burada Arap alfabesiyle hem de Latin alfabesiyle yazılışını görmek istedim. Çünkü burada bir yanlış okursam buradan düzeltebilirim diye. Diğer bir nedeni ise ben 3 sene öncesine kadar Kur'an-ı Kerim'i Türkçe olarak hiç hatim etmemiştim. O yüzden özellikle altında Türkçe mealinin olmasına dikkat ettim ve bu sadece meali değil, kelimelerin de tek tek renklendirilerek neyin karşılığının ne olduğunu göstermesi. O yüzden ben bu Kur'an'ı gerçekten çok 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 seviyorum. Eğer bir Kur'an-ı Kerim arayışındaysanız bu Yolcu Yayınları'nın renkli kelime meali ve Türkçe okunuşunu gönülden tavsiye ederim. Videomu kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Dediğim gibi ben bundan 3 yıl öncesine kadar böyle Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ya da bir cüz, 2 cüz olsun hiçbir zaman Türkçesini okumamıştım. Bir gün bunu fark ettim. Dedim ki ben nasıl kendi dinimin kitabı olan Kur'an'ı hiç ama hiç Türkçe olarak okumadım diye böyle bir şaşırdım. Ve gerçekten bu aklıma düştükten sonra sürekli böyle merak edip okumaya gayret ettim. Ve çok şükür geçen sene ilk hatimimi yapmıştım. Aslında Arapça olarak dinlemek de okumak da
çok güzel. Böyle hani bir müzik dinlersiniz ya da bir şiir okursunuz ya. Kulağınıza o şekilde ritmi çok güzel geliyor. Ama anlamını bilmediğiniz zaman hep o boşluk oluyor. O yüzden ben de sizin aklınızda bir şeyleri düşünmek isterim. Çünkü sosyal medyaya girdiğim günden beri fark ediyorum ki bazen videoda bir şey gözüktüğü zaman ya da herhangi bir kelimeyi kullandığın zaman ister istemez karşındaki kişi ondan etkileniyor ve belki o cümleyi o şekilde kurup o nesneye yöneliyor. O yüzden sosyal medyada güzele ve doğruya yönlendirmek çok 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 önemli ve buna gayret etmeye çalışacağım inşallah. Bugün belki bu videoyu açmanız ya da bugün benim şu an bu konuşmayı yapıyor olmam bir işaret olabilir diye düşündüm. Ve aslında sadece sosyal medyadaki tanımadığım insanlar değil, belki çok yakınımdaki kişilerin de okumamış olabildiğini düşünerek ve bu videoyu izlediklerini de bilerek böyle bir çağrı yapmak istiyorum. Böyle bir şeye sebep olabilirsem, vesile olabilirsem çok mutlu olurum. Artık videomuzu yavaştan kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.